Herkese merhaba. Orta Çağ'ın en güçlü imparatorluklarından birini bir aile ve onların meşhur çorbacı dükkanının hikayesi üzerinden anlamaya ne dersiniz? Kulağa ilginç geliyor, değil mi? Yani evet, biliyorum. Bir çorbacı dükkanıyla koskoca bir imparatorluğun ne alakası olabilir ki? Ama inanın bana bu basit hikayenin içinde tarihin akışını değiştiren bir imparatorluğun bütün sırları saklı. O zaman haydi gelin bu zekice kurgulanmış hikayenin şifrelerini adım adım birlikte çözelim ve Uygur Kağanlığı'nın tarihine bambaşka bir pencereden bakalım. Hikayemiz her şeyin başlangıcı olan bir karakterle, bir aile babasıyla başlıyor. Bu karakter bize Uygur halkının kökenlerine dair ilk önemli ipucunu verecek. Karşınızda Uygar. Ötüken'de yaşıyor ve 9 tane oğlu var. Oğlu doğunca o kadar seviniyor ki etrafındaki herkese gururla "İşte benim 9 oğlum" diye sesleniyor. Aklımızda tutalım. Karakterimiz Uygar, övündüğü şey de 9 olsun. İşte ilk şifreyi çözdük. Hikayedeki Uygar karakteri tahmin ettiğiniz gibi Uygurları temsil ediyor. Peki ya 9 Oğuz? O da Uygurların bazı tarihi kaynaklarda geçen diğer adı. Ne kadar basit ve akılda kalıcı bir yöntem, değil mi? Şimdi hikayemizde aile büyüyor ve kendilerine yeni bir hayat kurmak için yola çıkıyorlar. Bu bölüm aslında imparatorluğun kuruluşunu simgeliyor. Uygar, oğluna hem bilge hem de kutlu bir hayat sürmesi dileğiyle Bilgekül ismini koyuyor. Zamanla aile o kadar kalabalıklaşıyor ki artık Ötüken'e sığamıyorlar. Onlar da toplanıp balıkçılık yapmak için yeni bir şehre, adı Balıkşehir anlamına gelen Ordubalık'a göç ediyorlar. Ve işte hikayenin dehası tam da bu noktada kendini gösteriyor. Baksanıza, her detayın bir tarihi karşılığı var. Oğlunun adı Kutlu Bilgekül. Aslında devletin kurucusu Kutluk Bilgekül Kağan'a bir gönderme. Ailenin büyümesi ve yeni bir yere taşınması, hepimizin bildiği o meşhur türeyiş ve göç destanlarını anlatıyor. Peki ya gittikleri o balıkçı şehri Ordubalık? O da Uygurların yeni başkenti olan Karabalgasu'nun ta kendisi. Her parça mükemmel bir şekilde yerine oturuyor. Geldik imparatorluğun en parlak, en güçlü dönemine ve bu dönemi tahmin ettiğiniz gibi çok ama çok başarılı bir işletme üzerinden anlayacağız. O meşhur çorbacı dükkanı. Hikayeye göre aileden Maya Eren isimli bir akraba harika bir fikirle bir çorbacı dükkanı açıyor. Dükkan o kadar tutuluyor ki ailenin en zengin, en refah dolu dönemini başlatıyor. Birkaç isim değişikliğinden sonra da dükkanın adı nihayet Moen Chor olarak kalıyor. Unutmayın, bu isim çok ama çok önemli. İşte bağlantı. Moen Chor, Uygurlara altın çağını yaşatan o büyük hükümdar Moyunçur Kağan'ın isminden geliyor. Peki dükkanın menüsünde ne yazıyor dersiniz? İşte o menü aslında Uygur tarihini anlatan Sineuşi ve Karabalgasun gibi devasa taş yazıtların kendisi. Düşünsenize, bir milletin bütün zaferleri, bütün tarihi bir çorbacının menüsüne sığdırılmış. Gerçekten inanılmaz. Şimdi hikayenin akışı tamamen değişiyor. Dükkana gelen beklenmedik misafirler sadece ailenin değil, tüm Uygur tarihinin seyrini kökünden değiştirecek bir devrim başlatacaklar. Bir gün dükkana Manihest adında acayip bir tiyatro grubu geliyor. Bu insanlar çok farklılar. Et yemiyorlar ve biz sanatçıyız, biz savaşmayız diyorlar. O sırada ailenin lideri olan Bögü Kağan, bu barışçıl ve sanata tutkun insanlardan inanılmaz derecede etkileniyor. Ve işte hikayenin en büyük kırılma anı. Gelen tiyatro grubunun adı Manihest, aslında Maniheizm dinine yapılmış bir gönderme. Et yememeleri, savaşı reddetmeleri, bunların hepsi bu dinin temel kurallarıydı. Bögü Kağan bu felsefeden o kadar etkileniyor ki, bütün bir imparatorluğun resmi dinini Maniheizm olarak değiştiriyor. Düşünebiliyor musunuz? Göçebe ve savaşçı bir halk bir anda savaşı ve et yemeyi yasaklayan bir dine geçiyor. Bu kelimenin tam anlamıyla bir devrimdi. Bu yeni din Uygurlar arasında adeta bir kültür patlaması yaratıyor. Bu dönemde Türk tarihinde daha önce hiç görülmemiş yeniliklere imza atıyorlar. Sadece sanat değil, bakın neler var. İlk yazılı kanunlar, ilk matbaa, ilk örgütlü okullar ve hatta Çav adını verdikleri tarihteki ilk kağıt para. Uygurlar kelimenin tam anlamıyla zamanlarının çok ötesinde öncülerdi. Bu din değişimi sadece bir inanç meselesi olarak kalmadı. Tam anlamıyla bir yaşam tarzı devrimine dönüştü. Savaşçı, göçebe bir toplum bir anda yerleşik hayata geçti. Şehirler kurdular. Su kanalları açıp tarımda ustalaştılar.
Görkemli tapınaklar inşa ettiler ve fresk gibi duvar sanatlarında harikalar yarattılar. Hatta Türk tarihindeki ilk kütüphaneleri de yine onlar kurdu. Ama bilirsiniz, her yükselişin bir de inişi vardır. Şimdi hikayemizde o dillere destan çorbacı dükkanının nasıl iflas ettiğine, yani imparatorluğun yavaş yavaş nasıl zayıfladığına tanık olacağız. Bögü Kağan'dan sonra yönetimi Boğa Tarkan adında biri devralıyor. Ama kendisi ismi gibi boğa iştahlı olsa da aslında çok zayıf bir karakter. Dükkanın bütün kaynaklarını, bütün birikimini, bütün yemeklerini tek başına tüketiyor ve sonunda o zengin, müreffeh işletmeyi iflasın eşiğine getiriyor. Bakın, bu gidişat aslında her şeyi özetliyor. Moyunçur dönemindeki o parlak zirveden Boğa Tarkan dönemindeki bu sert çöküşe, imparatorluğun gücünün ne kadar hızlı bir şekilde eridiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Refah gitmiş, geriye zayıflamış, savunmasız bir devlet kalmış. Hikayedeki bu iflas hali aslında Boğa Tarkan döneminde devletin hem ekonomik hem de askeri olarak ne kadar zayıfladığını simgeliyor. Bu zayıflık da adeta bir davetiye çıkarıyor. Fırsatı kollayan komşuları Kırgızlar 840 yılında saldırarak Uygur devletine son veriyorlar. Peki imparatorluk yıkıldı diye her şey bitti mi? Asla. Uygurların asıl mirası siyasi tarihlerinden çok daha kalıcı ve çok daha etkili oldu. Uygurların gerçek mirası işte bu tabloda saklı. Onlar sadece bir imparatorluk kurup gitmediler. Arkalarında koskoca bir medeniyet bıraktılar. Hukukta, teknolojide, kültürde, eğitimde attıkları her adım kendilerinden sonra gelen bütün Türk ve Orta Asya halkları için bir temel, bir yol gösterici oldu. Yani kısacası Uygur Kağanlığı askeri olarak sona ermiş olabilir. Ama onların kurduğu medeni miras, matbaadan tiyatroya, bankacılıktan eğitime kadar kendilerinden sonra gelen herkesi yüzyıllar boyunca şekillendirmeye devam etti. Ve işte Uygurların bu inanılmaz hikayesi bizi bugün bile geçerli olan o büyük soruyla baş başa bırakıyor. Sanat, kültür ve barışçıl bir yaşam uğruna askeri güçten vazgeçmek göze alınabilecek bir risk midir? Yoksa bir medeniyetin asıl gücü kılıçlarında değil de kütüphanelerinde, tiyatrolarında ve sanatında mı yatar? Bu soru üzerine hepimizin düşünmesi gerek.